Gördüğünüz bu uydu fotoğrafları Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian tersanesinden. Uydu görüntülerine baktığımızda dikkatimizi bir yer çekiyor. Daha da yakınlaştırdığımızda asıl detayı daha da net görmeye başlıyoruz. Siz de fark ettiniz mi? Burada bir gemi inşasını görüyoruz. Şimdi de Haziran 2025'ten bir uydu fotoğrafına bakalım. Bu da 17 Şubat 2026'dan gelen bu görüntü. Geminin inşası oldukça hızlı ilerliyor. Kuru havuzun tam merkezinde, İnşası süren açık gövdenin içinde yan yana duran iki koca ağır zırhlı ve korumalı reaktör bölmesiyle 4 adede kadar motor odası net bir şekilde görülüyor. Sivil denizcilikte veya askeri geleneksel dizel gemi mühendisliğinde böylesine büyük ve ağır radyasyon kalkanlı çukurlara asla ihtiyaç duyulmaz. Bunlar nükleer reaktör yuvalarıydı. Bu gemi inşaatı Çin'in ve dünyanın en büyük nükleer süper uçak gemisi Type 004 projesinden başkası değildi. Çinli yetkililer henüz resmi olarak kamuoyuna açıklamamış veya doğrulamamış olsa da Çin'in yeni uçak gemisini inşa ettiği açıkça görülüyor. Peki bunu nasıl anladık? İsterseniz bu sorunun peşinden gidelim. Ancak sizlere küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyona ilerlerken Türkiye'de hiçbir kanalda olmayan bilinmeyenleri açığa çıkarıyoruz. Siz de bu tür videoları izlemek isterseniz bize abone olmayı unutmayın. Eski bir Amerika Birleşik Devletleri donanması denizaltıcısı olan ve şu anda yeni Amerikan Güvenliği Merkezi bünyesinde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan savunma analisti Tom Shugart bu çarpıcı görüntüleri değerlendirdiğinde tanıdık bir şey fark etti. 2 nükleer reaktör kullanan ve şu an dünyanın en güçlü uçak gemisi olan Amerikan Gerald Ford uçak gemisiyle inşaat fotoğraflarında benzerlikler vardı. Uydu görüntülerinde açıkça seçilebilen inşaat sıralamasına, modüllerin yerleştirilmesine, düzenine ve reaktör boşluklarının gövdeyle olan orantısı Çin'in şimdi inşa edilen Type 004 gemisiyle çok benzer olduğunu ortaya çıkardı. Çin'in Type 003 Fujian uçak gemisinden sonra Type 004'ü nükleer yakıtlı olarak tasarlaması zaten Çin'in ulusal stratejisinde yer alıyor. Ancak ortada Batı'yı asıl endişelendiren çok kritik bir fark var. Çin tersanelerinin uyguladığı inşaat hızı. Projenin ana kalbi ve montaj merkezi olan Dalian tersanesi, ülkenin en sıkı korunan ve en yüksek teknolojiye sahip askeri endüstriyel komplekslerinden biri durumunda. Ancak Çin böylesine devasa bir gemiyi tek bir noktada geleneksel omurga döşeme yöntemleriyle inşa etmiyor. Dünyanın en modern üretim tekniklerinden biri olan süper blok veya modüler inşa tekniği kullanılıyor. Geminin devasa parçaları ülkenin iç kesimlerindeki farklı askeri tesislerde adeta dev bir Lego setinin parçaları gibi ayrı ayrı üretiliyor. İçinde kilometrelerce uzunluğunda kablo ağları, havalandırma sistemleri ve elektronik altyapılar barındıran bu devasa modüller, devasa mavnalar aracılığıyla Dalian'deki kuru havuza taşınıyor. Burada dünyanın en büyük kaldırma kapasitesine sahip Goliath portal vinçleri kullanılarak bu parçalar milimetrik hesaplamalarla birbirine kenetleniyor. İnşa sürecinin en büyük zorluğu ve en yoğun gizlilik gerektiren aşaması ise uydu görüntülerinde tespit edilen o 18 metrelik boşluklara yüksek basınçlı nükleer reaktörlerin yerleştirilmesi süreci. Reaktörlerin sızdırmazlık testleri, ağır kurşun zırhlama işlemleri ve soğutma sistemlerinin entegrasyonu Amerikan istihbarat uydularının net bir açı yakalamasını engellemek amacıyla zaman zaman devasa stadyum brandaları ve yapay sis jeneratörleriyle dünyadan gizleniyor. Havuzdaki bu hummalı çalışma geminin ana gövdesinin büyük ölçüde tamamlandığını ve güvert altı karmaşık elektromanyetik sistemlerinin döşendiğini kanıtlar nitelikte. Type 004'ün özelliklerine bakmadan önce isterseniz Çin uçak gemilerinin tarihine bir değinelim. Hepimizin de bildiği üzere Çin, Amerika'nın silahlarına ve araçlarına karşı sürekli kendini geliştiriyor. Hedefi dünyanın en büyük ve en güçlü ordusuna sahip olmak. İşte uçak gemisi stratejisi de bunun en güçlü temellerinden. Sadece kendi denizlerinde değil, okyanuslarda da, deniz aşırı sularda da aktif olmak istiyor. Amerika'nın Asya Pasifik'teki uçak gemilerine karşı kendi gemilerini ileri sürmek istiyor ve bunu bir gecede karar vermedi. Aksine ilmek ilmek işleyerek bir tersine mühendislik oluşturdu. Önce 1998 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da çürümeye terk edilen Varyag isimli bir uçak gemisi satın alındı. Çin bu geminin kumarhane yapılacağını söyledi ancak durum hiç de öyle olmadı. Yıllar süren gizli ve son derece kapsamlı bir modernizasyon sürecinin ardından
Bu sözde kumarhane olacak gemi 2012 yılında Type 001 Liaoning adıyla Çin donanmasının tarihindeki ilk uçak gemisi olarak hizmete girdi. Liaoning, güvertesinin ön tarafında yer alan ve uçakların kendi motor güçleriyle kalkışı sağlayan kavisli bir rampa sistemine sahipti. Çin ordusu için bu gemi aslında bir okul vazifesi gördü. Pilotlar denizin ortasındaki dalgalı ve hareketli bir piste inmeyi, o pistten kalkmayı sıfırdan öğrendiler. Liaoning'le kazanılan bu tecrübe çok geçmeden tamamen Çin'in kendi tersanelerinde sıfırdan ve yerli imkanlarla yeni uçak gemisini inşa etti. Bu Type 002 Shandong'un doğmasını sağladı. 2019 yılında sularla buluşan Shandong, dış görünüş olarak kavisli rampasıyla Liaoning'e benzese de iç mimarisi, çok daha gelişmiş radar sensörleri ve yaklaşık 40 savaş uçağı taşıyabilme kapasitesiyle öne çıktı. Ancak o kavisli rampa sistemi o kadar da iyi değil. Neden mi? Çünkü o rampadan kalkan savaş uçakları havaya kalkabilmek için çok fazla motor gücü harcıyor. Bu yüzden altlarına yeterince ağır füze veya tam kapasite yakıt yükleyemiyorlardı. Üstelik devasa dizel motorlarının sürekli tükettiği binlerce ton yakıt, geminin okyanuslardaki devriye menzilini ciddi şekilde kısıtlıyordu. Amerika bu sorunu zaten yıllar önce aşmıştı. İlkten buharlı fırlatma sistemini kullanıyorlarken şimdi de elektromanyetik uçak fırlatma sistemini kullanan ilk uçak gemisini onlar üretmişti. Çin bu yarıştan geri kalmak istemedi. Hemen çalışmalara başladı. Bu teknolojik sorunu aşmak için Çin donanması büyük bir sıçrama yaparak Kasım 2025 tarihinde Type 003 Fujian'ı donanmaya kattı. Type 003 Fujian uçak gemisi demişken hazırladığımız bu videomuzu da kanalımızda izleyebilirsiniz. 80.000 tonluk bu devasa gemi kavisli rampayı tamamen çöpe attı. Yerine uçakları saniyeler içinde gökyüzüne fırlatan son teknoloji elektromanyetik uçak fırlatma sistemini kullanmaya başladı. Ancak Fujian harika bir gemi olmasına rağmen tek bir kusuru var. Konvansiyonel, yani dizel enerjiyle çalışıyor. Oysa rakibi olan Amerikan uçak gemisi USS Gerald Ford ise nükleer enerjiyle çalışıyor. O devasa elektromanyetik mancınıkları çalıştırmak için gereken muazzam elektrik gücü geminin jeneratörlerini olağanüstü zorluyor. Ayrıca Çin, Amerika'nın gerisinde kalamazdı. Bu yüzden yeni inşa edilecek geminin nükleer enerjiyle çalışması gerekiyordu. İşte Type 004 tüm bu tarihsel evrimin, yaşanan tüm mühendislik zorluklarının ve alınan derslerin birleşimi olarak Fujian'ın eksik kalan tek parçasını, yani sınırsız nükleer gücü tamamlayarak donanmanın zirvesine, hatta dünyanın en güçlü gemisi olmaya hazırlanıyor. Gelin bu dünyanın en güçlü olma iddiasında olan geminin özelliklerine bakalım. Uydu analizlerinden ve sızan askeri endüstri raporlarından elde edilen verilere göre Type 004 tam yüklü halde 110.000 ila 120.000 ton arasında devasa bir deplasmana sahip olacak. Yaklaşık 350 metrelik toplam uzunluğa ve 90 metrelik devasa bir uçuş güvertesi genişliğine ulaşacak bu gemi, Amerikan USS Gerald Ford sınıfı gemisini bile hacimsel olarak geride bırakarak insanlık tarihinin inşa ettiği en büyük savaş gemisi unvanını ele geçirecek. Ancak onu rakiplerinden asıl ayıran ve küresel kılan şey ise motor gücü. Kalbinde taşıdığı 2 adet 4. nesil yüksek basınçlı nükleer reaktör olacak. Çin donanması için bir ilk olan bu nükleer tahrik sistemi, gemiye 25 yıl boyunca limana uğramadan veya okyanus ortasında savunmasız bir şekilde yakıt ikmali beklemeden sınırsız bir menzille gezme yeteneği veriyor. Geminin nükleer tahrik sisteminin ürettiği kesintisiz elektrik doğrudan uçuş güvertesindeki hızlı operasyonları beslemek için tasarlandı. Tamamen düz olan güverte üzerinde savaş uçaklarını fırlatmak için 4 adet elektromanyetik uçak fırlatma sistemi olması bekleniyor. Ayrıca hangarlardan güverteye hızlı geçiş sağlamak için 3 adet yüksek kapasiteli uçak asansörü bulunacak. Bu yüzden hava üssünün güvertesinde 90 ila 105 adet hava aracı taşıması bekleniyor. Bunlar sadece uçakları değil, helikopterler, AVAX uçakları ve insansız savaş uçakları olacak. Gemide tahmini olarak 4.000 ila 5.000 arasında askeri personelin görev yapması bekleniyor. Peki Type 004'te hangi savaş uçakları olacak? Onlara yakından bakalım. Her ne kadar uçak gemisi mükemmel özelliklere sahip olsa da eğer üzerinde taşıdığı uçaklar yetersizse gemi rakipleri karşısında yetersiz kalacaktır. Çin bunu da hesaplayarak hava filosunu da yenilemeyi ve geliştirmeyi de ihmal etmedi. Aslında Çin'in 3. uçak gemisinde konuşlanan aynı gemiler Type 004'te de yerini alacak. Mesela filonun tartışmasız başrol oyuncusu, yıllardır sır gibi saklanan ve doğrudan
Amerikan donanmasının F-35C jetlerine rakip olarak geliştirilen J-35 olacak. J-35 çift motorlu ve radarda görünmezlik özelliğine sahip 5. nesil savaş uçağı. Type 004'ün hava üstünlüğü kurmadaki en keskin kılıcı konumunda. Ancak asıl vurucu gücü J-15'ler olacak. J-35'ler görünmez olmak için silahlarını gövde içindeki gizli bölmelerde taşımak zorunda olduğundan oldukça sınırlı bir mühimmat kapasitesine sahip. Çin donanmasının halihazırda kullandığı eski J-15'lerin aksine bu yepyeni T versiyonu Type 004'ün elektromanyetik mancınıklarının o muazzam sarsıntısına dayanabilmesi için özel olarak güçlendirilmiş bir iniş takımına sahip. Bu uçak daha çok ağır bombardıman ve derin darbe görevleri için tasarlandı. Gelelim filonun uçan gözüne. Type 004 ne kadar büyük ve nükleer olursa olsun geminin kendi radarları ufkun ötesini göremez. İşte bu açı filonun gökyüzündeki gözü olan KJ-600 havadan erken uyarı ve kontrol uçağı kapatacak. Bu uçaklar daha çok Amerikan donanmasının kalbi olan E-2 Hawkeye uçaklarına oldukça benziyor. Gemide sadece insanlı platformlar olmayacak. Type 004 ile birlikte Çin'in insansız hava araçları da görev yapması bekleniyor. Type 004'ün güvertesinde GJ-11 Sharp Sword gibi radar kesit alanı inanılmaz düşük, hayalet formlu devasa muharip SİHA'ların yer alması yüksek ihtimal. Peki Type 004'ün rakipleri neler? Çin'in bu nükleer devinin gerçek sahibi 100.000 tonluk ağırlığı, elektromanyetik mancınıkları ve nükleer tahrik sistemiyle şu an denizlerin tartışmasız en güçlüsü olan Amerikan USS Gerald R. Ford sınıfı süper uçak gemileridir. Amerikan donanmasının omurgasını oluşturan ve yaşlanmaya başlayan 10 adetlik Nimitz sınıfı gemilerse buharlı mancınıklarıyla teknolojik olarak Type 004'ün gerisinde kalmaya mahkum. Avrupa cephesine bakıldığında ise İngiltere'nin 65.000 tonluk gaz türbinli Queen Elizabeth sınıfı ve Fransa'nın 42.000 tonluk nükleer Charles de Gaulle platformları, Çin'in 120.000 tonluk cüssesi ve 100 uçaklık görünmez hava gücü karşısında sadece bölgesel güç aktarım araçları oldukça geri kalıyor. Ayrıca bir de Türkiye var. Kendi uçak gemimizi yaparak uçak gemisine sahip olan ülkeler arasında adım atmak istiyoruz. TCG Anadolu'yla dünyada SİHA gemisi konseptini başlatan Türk Deniz Kuvvetleri, elde ettiği bu tecrübeyle Milli Uçak Gemisi projesinin tasarım aşamasına hız vermiş durumda. Yaklaşık 50.000-60.000 tonluk bir deplasmana ve tam teşekküllü bir piste sahip olması planlanan bu yerli platform, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini güçlendirecek. Bu devasa projenin uçuş güvertesi, Hürjet, deniz şartlarına uyumlu Bayraktar TB3 ve otonom taarruz gücü Kızıl Elma ile donatılarak tıpkı gelişmiş donanmalarda olduğu gibi insanlı ve insansız savaş sistemlerinin omuz omuza görev yaptığı son derece modern bir filo konseptiyle sulara inecek. Peki Çin Type 004 haricinde başka uçak gemisi yapacak mı? Pekin'in Mavi Su Donanması stratejisiyle Type 004 kesinlikle bir son değil. Askeri istihbarat raporlarına göre Çin donanması 2035 yılına kadar en az 6 uçak gemisi görev gücüne sahip olmayı planlıyor. İnşa halindeki Type 004'ü de sayarsak Çin'in önünde inşa etmesi gereken en az 2 uçak gemisi Type 005 ve Type 006 daha var. Tüm Liaoning eyaletindeki Dalian tersanesinin mevcut üretim hızı göz önüne alındığında Type 004'ün ana gövdesinin 2027 ile 2028 yılları arasında tamamlanarak suya indirilmesi, deniz testlerinin ardındansa 2030 veya 2031 yılında tam operasyonel olarak Çin donanmasında hizmete girmesi planlanıyor. Pekin yönetiminin nükleer Type 004 ve devamındaki gemilerle planladığı donanma doktrini, Amerikan donanmasının okyanuslarda artık tek güç olmayacağını, mutlak dünyanın polisi döneminin önümüzdeki 10 yıl içinde fiilen sona ereceği görülüyor. Bir sonraki envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.